Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir kadife ipimizle çıkartacağız. İpimi şöyle göstereyim. Şöyle orta kalınlıkta bir kadife ip. Kullanacağım şiş 4 numara. İpimin etiketini de hemen göstereyim. Soranlar oluyor. Şu şekilde ihraç fazlası satan bir yüncüden aldım. Evet, 100 gram olarak yazıyor üzerinde ama metresi yazmıyor da benim tahminim 150-160 metre uzunluğu olan bir ip. Şöyle hemen ilmeklerimi de başladım. Bununla harika bir model başlayacağız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi şu şekilde şöyle çıkardım, hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5. Şu şekilde bakın 6 ilmek, 6 ilmek, 6 ilmek diye ayarlayacağız. Sonuna 5 ilmek ekleyeceğiz. Ben şöyle küçük bir parça anlatım yapacağım. Siz yapacağınız örgüye göre bu şekilde ayarlayacaksınız. Evet. Örgümün birinci sıra ön yüzündeyim. Şöyle hemen kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Evet. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, ikinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Yumuşacık şöyle güzel bir dokusu oluyor arkadaşlar kadife iplerin. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir ilmek ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım.
Devamında 5 ilmek ters ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek ters olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 1 ilmek örmeden aldım. Yine 5 ilmek ters. 1 ilmek örmeden alıyoruz. 5 ilmek ters örüyoruz. Kenarlarda bir tersten sonra örmeden aldık. Evet. 5 ilmek ters ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 5 ters. 5 ilmek ters. 1 ilmek örmeden aldım. Sıradaki son ilmeğimi de ters ördüm. Sıra sonunda bir de kenar ilmeğimi ördüm. Beşinci sıra. Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında bir düz ilmek ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği yine ön yüzünde örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Yine bu örmeden aldığım ilmeği örmeden aldım. İpim arka tarafta. 5 ilmek düz. 5 ilmek düz ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. Devamında 5 ilmek düz. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıra sonunda bir düz bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Bir ters. Sıradaki ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. İpimiz kendimizden tarafta. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Yine bu örmeden aldığım ilmeği örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Devamında 5 ters ilmek. Bu ilmeğimizi yine örmeden alalım. 5 ters ilmek örelim. Beş ters ilmekten sonra bu örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. İpimiz kendimizden tarafta. Sıra sonunda bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıra ön yüzünde aynı işlemleri yapıyorum yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Bu ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 7. sıra ön yüzünde. Bu ilmeğimizi yine örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. Devamında 5 düz ilmek örelim. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 5 düz örüyoruz devamında. Yine aldım örmeden 5 düz ilmek ördüm. Geldim bu ilmeğe örmeden aldım. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzünde aynı işlemlerle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bu ilmeğimi örmeden yine alıyorum. İpim kendimden tarafta. Şimdi 5 ters ilmek, arka yüzünde ters, ön yüzünde düz örüyoruz bu kısımları.
5 ters ilmekten sonra bu ilmeğe geldim ve örmeden aldım yine. 5 ters. Bu ilmeğimi örmeden aldım. 5 ters. İlmeğimi örmeden aldım. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş oldum arkadaşlar. Şimdi bu birinci sırada ne yaptıysak onun tekrarını yaparak ikinci model kurulumunu yapacağız. Ama ikinci model kurulumunda kaydırarak yapacağız modeli. Şu ortadaki ilmeği şimdi örmeden alacağız. İkinci model kurulumu bu şekilde olacak. Hemen onu da tamamlayalım beraber. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci model kurulumunda birinci sıradayız. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yani aşağıda birinci sırada ne yaptıysak yine aynısını ilmeklerimizi ters örelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. İlmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeklerin hepsini bu sırada ördük. Bakın, bütün ilmeklerimizi ördük yani. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Şimdi ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini düz örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu defa düz örüyoruz yine. Ön yüzünde üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 2 sıra bakın ters örgü oldu ön yüzünde. Şimdi üçüncü sırayı da düz örelim. Sıra sonuna kadar düz örerek geldim. Üçüncü sırayı tamamladım. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şöyle petek görüntüsü olacak. Kabarık güzel bir model. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Şimdi burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters örüyorum burada. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters modeli kaydırmış olduğum burada. Bakın 4 ters ilmekten sonra sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta. Şu peteğin tam orta kısmına gelen ilmeğim. 5 ters. Aralarda 5 ters örüyoruz. 3, 4, 5 ters ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. 5 ters. 5 ilmek ters ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. Kenarda 1, 2, 3, 4 ters ilmekle bitirdim. Sıra başında da 4 ters ilmekle başlamıştık. Sıra sonunda yine 4 ters ilmekle bitirdik. Modelin 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
4 düz ilmek. 4 düz ilmek ördüm kenar ilmeğinden sonra. Daha sonra bu örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bu ilmeğime geldim. Yine örmeden aldım. 5 düz örerek devam ettim. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Yanlış mı yaptık? Evet, buydu. Bunu örmeden aldım. Devamında 2, 3, 4 düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6. sıra arka yüzünde aynı işlemler. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters. Bu ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendimden tarafta. 5 ilmek ters, aralarda, kenarlarda 4. Bakın şöyle 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Bu ilmeğimi örmeden aldım. 5 ters. Bu ilmeğimi yine örmeden aldım. Kenarda 4 ters ilmekle sıramı tamamladım. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm kenarda. Bu ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği yine örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta kalacak şekilde. Evet. Son sıramız 8. sıraya geçtik. 8. sırada yine aynı işlemleri. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alacağız. İpimiz kendimizden tarafta olacak arka yüzünde. Sıra başında 4 ters ilmek. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Ortalarda 5 ters ilmek. Sadece sıra sonu ve başında 4 ters ilmek olacak. Evet, bu ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. Modeli kaydırarak ikinci kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Üçüncü model kurulumunda da ilk başta ne yaptıysak aynısını yapacağız. Bakın şöyle. Şimdi bir daha modeli kaydırarak şu ortalara denk getireceğiz. Örmeden aldığımız ilmekler şu peteğin tam ortasındaki ilmeğe denk gelecek. Şurada ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız şimdi. Daha fazla anlatmama gerek yok herhalde arkadaşlar. Anlaşılmıştır. Anlamadıysanız da videoyu baştan izleyerek yapabilirsiniz. Bir de daha önce bir parça yaptım. Onu göstereyim. Bakın modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Aynı ip, aynı kalınlıkta şiş kullandım. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yaptım size göstermek için. Model böyle devam ediyor. Bakın çok güzel şöyle kabartmalı petek örgüsü. Modelin arka yüzü de şöyle.
Gayet güzel. Şöyle temiz bir görüntüsü var. Dediğim gibi ipim orta kalınlıkta. Yani şöyle kalın bir kadife ip değil. Bu modelden, bu kalınlıkta iplerden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Daha kalın ipler kullanarak bebek battaniyesi, yastık, çanta yapımında da kullanabilirsiniz bu modeli. Bence harika oldu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.